Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Fransa'da seçimler yaklaşıyor. Adaylar da bir bir vaatlerini sıralıyor. Şimdi bu Fransa'da ve diğer pek çok Avrupa ülkesinde yabancı düşmanlığı maalesef zirve yapmış durumda. İşte bakın, Fransa'da aşırı sağcı olarak bilinen adaylardan Eric Zemmour yeni bir bomba patlattı. Yeni diyorum çünkü başörtüsüyle ilgili yasak getireceğini seçilmesi halinde Müslümanları hiçbir şekilde tolere etmeyeceğini, nesi var nesi yok bir şekilde Müslümanları hedef alacağını söylüyor. Net, açık bir şekilde bu şekilde ifadeleri var. Şimdi bakın, yeni bir bomba şu arkadaşlar, diyor ki 16 ve 64 yaş aralığında olan ve Avrupa dışından ülkelerden Fransa'ya gelenler eğer çalışmıyorsa ve 6 ayın sonunda iş bulmazsa onu gelmiş olduğu ülkeye sınır dışı edeceğim diyor. Bakın, haberin önce detaylarını verelim, sonra hep beraber bu aday Eric Zemmour'un hatırını soracağız. Bakın, France Inter Radyosu'nda katıldığı programda yine yabancıları alan Zemmour, Avrupa dışından gelen ve 16-64 yaş aralığında olan yabancıların %55'inin işsiz olduğunu ve çalışmadıklarını söylüyor. Aşırı sağcı aday bu sorunun önüne geçmek için kazanması durumunda 6 aydan fazla işsiz olan yabancıların bu 6 ay sonunda iş bulamamaları halinde gelmiş oldukları ülkelere gönderileceklerini söylüyor. Şimdi bu adam, bu aday Sayın Zemmour Efendi tam bir yabancı düşmanı. Öncelikle diyor ya %55'i çalışmıyor diye. Yalan arkadaşlar. 16-64 yaş aralığında, yani bu SOMAJ denilen işsizlik maaşını alanların %55 değil %35'inin Avrupa dışından ülkelerden gelenler olduğu ifade edildi. Yani atıyor adam. Desteksiz de atıyor yani. Şimdi bu adam bunları Müslümanlara karşı, göçmenlere karşı bu açıklamaları yaparken öyle tesadüf falan yapmıyor. Fransa'nın geldiği durumu anlatacağım. Bakın, diğer Avrupa ülkeleri için de aslında geçerli. Şimdi bu adam bir açıklama yapıyor. Daha sonra bu adamla beraber çalışan anket şirketleri bu açıklamanın toplumda nasıl etki yarattığına bakıyor. Geçen başörtüsüyle ilgili bir açıklama yaptı. Yasaklayacağım dedi. Okullarda yasaklanacak, kamu kurumlarında yasaklanacak, otobüste yasak olacak dedi. Dedi. Bu yapmış olduğu açıklama halka soruldu. Halktan büyük destek aldı. Bu destekle beraber arkadaşlar bu sefer yabancı ve göçmen ve Müslüman düşmanlığıyla ilgili dozajı arttırıyor, daha fazla oy alıyor. Özellikle Fransa'daki aşırı sağcıların oyunu alabilmek için her gün bir takla atıyor. Yeni taklası bu. Diyor ki 6 aydan fazla çalışmazsan diyor, ben diyor geldiğin ülkeye seni gönderirim diyor. Şimdi bunun içinde Türkiye'de var. Türkiye'den gidenleri de 6 ay eğer işsiz kalması halinde ve bu 6 ayın sonunda iş bulmazsa deport edeceğini, sınır dışı edeceğini söylüyor. Şimdi bakın, toplumlarda maalesef ırkçılık, yabancı düşmanlığı had safhaya çıkmış vaziyette. Özellikle de koronavirüs döneminde Avrupa'nın neredeyse tamamında bu durum söz konusu. Şimdi demokrasinin, insan haklarının merkezi olduğunu iddia eden Fransa ve benzeri ülkelerde gelinen nokta bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda göçmenler için, yabancılar için maalesef tablo daha da ağırlaşacak. Macron'a bakıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Macron, Hazreti Peygamberimize, değerli izleyicilerimiz, bu karikatür hakaretlerini düşünce özgürlüğü çerçevesinde gördüğünü söylüyor. Fransa'nın İçişleri Bakanı'na bakıyoruz. Marketlerdeki helal reyonlarının anlamsız olduğunu, neden olduğunu anlamadığını söylüyor. Şimdi bakın, siz bir ülkeyi yönetiyorsanız, bir ülkenin cumhurbaşkanı, bakanı ya da cumhurbaşkanı adayıysanız toplumların tamamını kucaklamak zorundasınız. Şimdi seçim var. Fransa'da
aşırı sağ yükselişte. Onun için bu adaylar da ellerinden geldiği kadar göçmen düşmanlığı yapıyor, Müslüman düşmanlığı yapıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu düşmanlığın daha da artması bekleniyor. Şimdi çözüm ne? Bakın arkadaşlar, net olarak şunu söyleyeyim. Tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyu bir kez daha düşünmesini rica ediyorum. Bakın, imkanı olup da yaşamış olduğu ülkenin vatandaşlığını almayanlar var. Bakın, Fransa'da yaşıyorsanız ve vatandaş olma imkanınız varsa mutlaka Fransız vatandaşı olun. Almanya'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Finlandiya'da, İngiltere'de nerede olursanız olun mutlak surette bu imkanı kullanın. Özellikle arkadaşlar devletler, Avrupa ülkeleri artık sosyal yardım, işsizlik parası ödememek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ekonomiler gerçekten büyük sıkıntı içerisinde. Ekonomi bozuk olmasa bile kıymetli izleyicilerimiz, bunlar ilerleyen zamanda bu sosyal yardımları, somajdı, işsizlik parasıydı, oydu buydu, bunları kesecekler. İleride yine sizin çoluk çocuğunuzun da bu haksızlıktan ya da bu ve benzeri yabancı düşmanlığından mümkün olduğu kadar az etkilenmesi için ben Fransız vatandaşı, Alman vesaire nerede yaşıyorsanız geçmenizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Alman vatandaşı olunca Alman mı oluyorsun? Ne oluyor yani? Ne değişiyor? Bir tane pasaport, yani alt tarafı bu kimlik yani. Türklüğünden bir şey mi kaybediyorsun? Yok. Kanında bir şey mi bozuluyor? Yok. Ben böyle bakıyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani sözün özü şu: ekonomik olarak daha iyi bir ülkede yaşıyorsan, bir şekilde vatandaşlığını alırsan bu ve benzeri sorunları kafana çok takmazsın. Nasıl olsa o ülkenin vatandaşısın. Nereye gönderecek seni yani? Hiçbir yere gönderemez. Dikkat edin derim. Özellikle çarşıda, pazarda, okulda, iş yerinde bu dönemde yabancı düşmanları artmış vaziyette. Mümkün olduğu kadar bulaşmayın, mümkün olduğu kadar uzak durun derim. Çünkü polise gittiğinde, adli makamlara gittiğinde haklı da olsan seni bir şekilde haksız çıkartıyorlar. Söze gelince de demokrasiden, insan haklarından, haktan, hukuktan bahsediyorlar. Bunların ben hiçbirine inanmıyorum. Kağıt üzerinde güzel sözler, televizyonlara çıkıp güzel güzel anlatıyorlar da altının boş olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizler de lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana iletin. Bunun yanı sıra kanalımızın Facebook, Instagram ve Twitter hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Buradan beni takip edebilirsiniz. Gündeme getirilmesini istediğiniz konuları Facebook'tan, Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Ben de bunları eğer uygun görürsek gündeme taşıyacağız. Mutlak surette de tüm mesajlarınızı okuyorum. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.